Bir hitap ustası Empedokles. Bu bölümde Sokrates öncesi düşünürlerden filozof, şair, hekim, hatta mucizeler yaratan bir büyücü kahin olarak bilinen Empedokles'i ve özellikle onun 4 element kuramını ve bu kuramda etkili olan sevgi ve nefret kavramlarını inceleyeceğiz. 4 element: su, hava, toprak, ateş. Felsefe tarihinin en önemli ve etkileyici filozof şairlerinden biri olan Empedokles, Antik Yunanistan'da Akragas şehrinde doğmuştur. Olimpiyatlarda ödül kazanan, atlar yetiştiren, zengin ve önemli bir aileden gelen Empedokles, M.Ö. 5. yüzyılın ortalarında ün kazanmıştır. Aristoteles'e göre diyalektiği Zenon, hitabet sanatını ise Empedokles bulmuştur. Çünkü Empedokles, şiir tekniklerini ustaca kullanmış, kelimelerle ve anlamlarla oynayarak, özellikle de benzetmelerdeki yaratıcılığıyla güçlü bir edebi üsluba sahip olmuştur. Günümüze ulaşan ve karmaşık yapısı nedeniyle kronolojik bir sıraya koyamadığımız yaşam öyküsünden anladığımız kadarıyla Empedokles, Pitagoras, Xenophanes ve Parmenides gibi önemli filozoflardan dersler almıştır. Eserlerinden geriye sadece bazı parçalar kalmıştır. Doğa Üzerine ve Arınmalar adlı eserlerinden Doğa Üzerine, Parmenides'in eseri gibi şiir şeklinde yazılmış ve yaklaşık 2000 dizeden oluşuyordu. Ancak günümüze sadece 50 dizesi ulaşabilmiştir. Diğer eseri olan Arınmalar ise dini içerikliydi ve maalesef çoğu dizesi kaybolmuştur. Empedokles'in felsefi düşünceleri, özellikle de doğa hakkındaki görüşleri, kendisinden önceki İyonyalı filozofların düşüncelerinin bir sentezi gibidir. Thales'in su, Anaximenes'in hava, Xenophanes'in toprak ve Herakleitos'un ateş gibi ana maddeler hakkındaki görüşleri, Empedokles'in 4 ana madde kuramının temelini oluşturmuştur. Empedokles'e göre su, hava, toprak ve ateş evrenin temel yapı taşlarıdır. Ona göre bu temel taşlar ya da elementler hep var olmuştur ve belirli oranlarda bir araya gelerek evrenin bu tanıdık halini oluşturmuştur. Var olan her şey bu 4 elementten oluşmuştur ve gelecekte var olacak her şey de bu 4 elementten oluşacaktır. Ağaçlar, hayvanlar, kadınlar, erkekler, gökyüzünde uçan kuşlar, denizlerde yüzen balıklar, kısacası tüm canlılar varlıklarını bu 4 elemente borçludur. Ona göre bu 4 element birbirine bağlı olarak vardır. Hepsi bir aradadır ve birbirine karışmıştır. Dünyadaki çeşitlilik bu karışımın, bu birlikteliğin bir sonucudur. Empedokles'in bir kelimenin heceleri gibi tanımladığı bu 4 elemente sonradan Platon ve diğer Yunan filozofları Stoikeia adını vereceklerdir. Hatta Yahudi ve Hristiyan düşüncesinde de büyük önem taşıyan bu 4 element, dini metinlerde de bu isimle anılacaktır. Latince elementum olarak çevrilen 4 elementin günümüz fiziğinde ve kimyasında da önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekir. Sevgi ve nefret. Empedokles'in 4 elementi maddenin farklı formlarıdır. Katı, sıvı, gaz, buz, su, ateş gibi. Bunlar aynı özün, yani aynı ana maddenin farklı halleridir. Bu 4 element ona göre sevgi ve nefret karşıtlığıyla birleşir ya da ayrılır. Çünkü sevgi elementleri bir araya getirirken nefret onları ayırır. Bazen bu elementlerin çoğu bir araya gelerek tek bir şey oluşturur. Bazen de tek bir bütün halindeyken birçok şeye ayrılır ve bu durum sonsuza dek böyle devam eder. Empedokles'in 4 elementinin yapısı, Parmenides'in küresinden farklı olarak tek bir yapıya sahip olmadığı için değişime ve harekete izin verir. Ayrıca bu elementler, sevgi ve nefret adını verdiği etkilerle birleşir ve ayrılır. Bunlar güçlü ve kaçınılmaz kuvvetlerdir, ancak her biri maddeseldir. Aristoteles, Empedokles'in bu kuvvetlerinin her birini etkili ve maddi nedenler olarak görür. Bu 4 elementin ve bu 2 kuvvetin toplamı olan altılı bütün, denge veya uyum olarak adlandırılır. Sevginin görevi birlik yaratmaktır. Nefretin görevi ise bu birliği bozmaktır. Başka bir deyişle nefret böler, sevgi birleştirir. Bu iki kuvvet
çekme ve itme kuvvetlerinin atası sayılabilir. Sevginin etkisiyle elementler bir araya gelerek homojen, uyumlu, ışık saçan bir küre oluşturur. Bu, Parmenides'in küre şeklindeki bütünlüğüne benzer. Nefretin etkisiyle ise elementler birbirinden ayrılır. Ancak sevgi tekrar devreye girerek dağılan ve kaybolan parçaları bir araya getirmeye başlayınca, evrende çeşitli canlı türleri ortaya çıkmaya başlar. Karada yaşayan hayvanlar, havada uçan kuşlar ve denizde yüzen balıklar gibi tüm canlılar geçicidir, yani ölümlüdür. Sadece onları oluşturan 4 element ölümsüzdür, sonsuzdur ve bu sayede evrenin döngüsü nefes alıp vermek gibi sonsuza dek devam eder. Ruh göçü. Empedokles'in eserlerine genel bir bakış açısıyla baktığımızda değerlendirmelerinin hem mantıklı hem de dini bir tarzda olduğunu görürüz. Hatta bazen 4 elementini Yunan tanrılarıyla özdeşleştirdiği ve onlara Zeus-Teş, Hera toprak, Aidoneus hava ve Nestis su adlarını verdiği, sevgi kuvvetini aşk tanrıçası Afrodit'le bir tuttuğu, nefreti ise uyumsuzluk, kavga veya gazap olarak adlandırdığı görülür. Arınmalar adlı kitabında doğa anlayışını Pitagoras'ın ruh göçü öğretisiyle birleştirerek bir ahlak öğretisi geliştirir. Ona göre sevgi iyi, nefret kötüdür. İnsanlar geçmişte bulundukları mutlu ruh hallerinden nefrete ve günaha kapılarak düşmüşlerdir. Fakat nefret, ister tanrı ister insan olsun, tüm günahkarların ruhlarını cezalandırmak için onları farklı canlılar olarak karanlıklara, denizlere dağıtır. Böylece bazen hava onları yakalayıp denize fırlatır. Bazen vahşi deniz onları alıp karaya atar. Bazen de toprak onları yakıcı güneşin ışınlarına teslim eder. Ancak evrenin sonsuz döngüsü içinde insanlar ruhlarını sevgiye teslim ettiklerinde beslenir, gelişir ve hak ettikleri bedene geri dönebilirler. Empedokles ruh göçünden kendisinin de nasibini aldığını şu dizelerle ifade eder. Ben de bir zamanlar erkek çocuk oldum, kız çocuğu oldum, ağaç oldum, kuş oldum, denizlerde dilsiz bir balık oldum. Gördüğümüz gibi, birden fazla ana maddeyi kabul ederek çokçu felsefi görüşünün öncülerinden olan Empedokles'in düşünceleri, akılcı düşünceyle mistik inancın dengeli bir karışımından oluşur. Bu durum, onun İyonyalı filozofların doğaya salt bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşma çabalarından farklı bir yerde olduğunu gösterir. Felsefe tarihine bir armağan olarak sunduğu 4 element kuramı ve sevgi ve nefret kuvvetleri, özellikle Aristoteles'in ilgisini çekmiş ve eserlerinde ele alınıp geliştirilmiştir. Empedokles'in ateş, su, hava ve toprak dörtlüsü tüm varlıkların kökeninde bulunan ve asla yok olmayan unsurlardır. Bunlar, evrenin sonsuz döngüsünün devamlılığını sağlar. Doğadaki her şey, bu 4 unsurun sevginin çekim gücüyle bir araya gelmesi ve nefretin itici gücüyle ayrılması sonuçlanır ve yok olur. Ancak sadece bu bireysel varlıklar doğar ve ölür. Onları oluşturan ve yok olmalarına neden olan 4 ana unsur asla yok olmaz. Çünkü derinlemesine baktığımızda ağaçlar, hayvanlar, bulutlar, kayalar gibi tüm varlıkların aslında birer hayalden ibaret olduğunu, hepsinin geçici yani ölümlü olduğunu görürüz. Bunlar gerçekte var olan 4 elementin zamana bağlı karışımlarıdır. Bu nedenle bu varlıklara gerçek denemez. 4 unsurun birleşmesinde ve ayrılmasında önemli rol oynayan sevgi ve nefret, etkili nedenler olarak işlev görür. Bunların işleyişi, Empedokles'in dini ve akılcı yönlerinin birleşimiyle şekillenen düşüncelerle belirlenir. Sevgi ve nefretin işleyişi rastlantısaldır, ancak yine de 4 öğe ile birlikte oluşturdukları altılı bütünlükte bir denge, bir oran vardır. Sevgi ve nefret, ezeli ve ebedi zıtlardır. Her biri kendi zamanı geldiğinde devreye girer ve doğum ve ölüme neden olarak evrenin döngüsünün 2 yönlü olarak işlemesini sağlar. Sevginin hakimiyeti altında 4 unsur bir küre şeklinde birbirine kenetlenir. Nefretin hakimiyeti altında ise bu kürede 4 unsur katmanlar halinde bulunur.
ne sevginin ne de nefretin tam kontrolünde olduğu zamanlarda, yani dört unsurun kısmen birleşip kısmen ayrıldığı zamanlarda bildiğimiz dünya oluşmuştur. Yaşamın düzenli bir şekilde devam etmesi için dört unsurun oluşturduğu tüm varlıkların kendilerinin bu dört ezeli ve ebedi kökten geldiğinin farkında olması, yani her şeyin ortak bir bilinçten pay aldığını bilmesi önemlidir. Bu bilgi onlara belirli bir ahlak anlayışı kazandıracaktır. Dolayısıyla sevginin iyi, nefretin ise kötü olduğunun bilinmesi, yaşamın birliğinin korunması için çok önemlidir. Bu birliğe olan inanç, insanların sevgiyle beslenmelerine ve nefretin getirisi olan günah işlemekten kaçınmalarına neden olacaktır. Yaşamın birliğine olan inanç, hayvanların öldürülmesine ve yenmesine tamamen karşıdır ve bunu en büyük günah olarak görür.